Pençe-i Alaba diye kendi elimizde de gösterilmiştir. Arap harfleriyle baktığınız zaman şöyle Allah yazar. Eliftir. Lam elif. H harfi. Allah. Ve der ki bu birinci parmak, işaret parmağı, bunu şehadet parmağı deriz. Bunu da öyle demez biz. Kültürümüz öyle yani. Şehadet parmağı. Şehadet parmağı Resul-i Ekrem'dir. Çünkü Risaleti o getirmiştir. Şehadeti ona gerekir. Ondan sonra yanında onun kendi evladı Fatıma-tü Zehra vardır. Ondan sonra ondan doğan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin vardır. Evet. Ama burada da bir meyancı var arada. O da bu her birine temas eden İmam Ali'dir. O nedenle bu pençe-i alaba bir araya geldiğinde tevhid ilahi, üzerindeki deri de Selman-ı Farisi. Allah. Ne güzel. Sembolik şeyler nelere kadar gidiyor. O tevhid budur. Açıldığı zaman tefriktir. Bunları ayrı gayrı görürsün. Tefrik edersin. Tevhid ettiğinde onlar bir nurdur. İlahi nurdur. Beytullah'tır. Ehl-i Beyt, Beytullah'tır. Mürşidin nerede? Ali yoksa bir şey tutamazsın oğlum nerede bak. Evet. Alamazsın, kaldıramazsın. Evet. Şartta. Tüm medeniyeti şeydir. Yapan bu parmaktır. Hatta şöyle de tarif ederlerdi, bir yerde rastlamıştım. Bu parmak bir yandan Hazreti Hüseyin olmasının sebebi başı kesilmiştir. Onun için bu parmak kısadır derlerdi. Evet, kısadır. Bunlar tabii çok güzel yakıştırmalar. Evet. Zevk işte yine sembole Zevk. geliyor. Hep sembol. Çok güzel yakıştırmalar. Evet. Ama esası bozmuyor. Eyvallah. Esası bozmuyor. Esası cilvelendiriyoruz. Hep altına Ama konuşuyor. birinci anlattığımız şeylerin hepsi esastır. İhlas esastır. Bu İslam esastır. Metin İman abi bir esastır. yandan da şöyle bir şey düşünüyorum. Bunların hepsi aslında tasavvufun kadim söylemlerinden biri olan vücut şehrine girip bütün o tasavvuf söylemini ve bu seyir usulü vücudunda ve kendinde bulabilmenin gerekleri değil midir bu Aynen. anlattığınız aslında? Aynen budur. Yani Aynen. vücutta kendini mesela burada bahsettiğiniz Ehl-i Beyt'i kendi elinde bulma. Evet. Ya da cemalde başka Evet. bir şekilde bulma. Bunlar aslında Tabii. vücut şehrine girip Evet. bu söylemi kendinde bulmak ve bulduğun zaman da ben bunu kendimde buldum deyip emin olmak aslında. Evet, emin olmak ve efalini yani fiillerini işlemek. Yani evet. Tabii. Hani, Şimdi bak mesela eskiden şey yoktu. Bu Hint'ten geldi. Tesbih diye böyle var ya tesbihler. Tane tane tesbih çekiyoruz. Onlar Hindistan'dan geldi. Eskiden öyle bir şey yoktu. Benim eskilerim de babaannelerim, dedelerim filan hep parmaklarıyla şey. Çünkü onun başka bir amacı var. Bu şeyler aslında masajdır. Boğum boğum. Eyvallah. Her boğuma masaj yapıyorsun. Çalışıyor. Evet. İnsan eli bütün vücudun temsil edilir. Hem ayak altı hem eller uyarıldıklarında belli organları harekete geçirirler ve sağaltım içindir. Akupunktur noktaları. Akupunktur noktalarıdır. Uzak doğullar bunu çok iyi bilirler. Ama çok ilginç. Burada 14. Burada 14 var. 28. İşte 28 harf üzeridir Kur'an-ı Kerim. eyvallah. Şimdi bunlar da yani girdikçe bu çok şeydir ama Çok bizim dolu açtıkça birbirini doğuran bir doğru şey. ama bizim şimdi sohbetimiz dinleyenler de böyle deri saçması bu dam üstünde saksan bunlar damdan çardağa neler anlatıyor ne diyorlar bunlar değil. Zaten onlar Bir şeye bir usule bir doktrine bir rasyonel bir anlatıma oturtmak isterler. Bu marifet ehlinin sofrasının zevki. Bu zevki bir şeydir. Bu iddia yok bunda. Evet. Herhangi öyle midir? İspat et falan bunda öyle bir şey yok. Bu zevkidir. İddia edildiği zaman zevk ehli müddeiye susar. Siz de haklısınız efendim. Şimdi bu marifet ehli. Siz de haklısınız. En iyisini Hoca Nasrettin söylüyor. Malum. Birisi dava o kendisi hakimlik yapıyor. Dava ehli işte savunuyor kendini. Öbürü de iddia ediyor filan. Onu dinliyor. İddia edeni dinliyor. Ya bu adam haklı galiba diyor. Haklısın evladım diyor. Öbürü olur mu haklı diyor. Bakıyor. Ya Allah Allah diyor. Bu da sen haklısın o zaman diyor. Hanımefendi de yanında. Ya hoca diyor sen de bir karar ver yani. Ona da haklı diyorsun. Buna da haklı. Ya doğru diyor. Ya sen de haklısın. Şimdi marifet ehlinin marifetullah'a ermiş olan insanın her yerde ve her şeyde bir hak tecellisi ve tezahür olduğunu bildiği için olan hak. o hak, hepsine hak verişi ondandır. Ama her insanın bir de birbirine karşı olan davası var. Orada şeriat. Orada hukuk yani. Şeriat, adalet, hukuk. Orada hukuk devreye giriyor. Marifet ehli
Her yerde, her şeyde hakkı görür. Şeriat ehli onun hükmünü Rabbin kelamıyla keser. Çok özür dilerim. Burada çok kısa bir marifet tanımı yapabilir misiniz? Çünkü Ne güzel oldu. yani bahsettiğiniz kelamın anlamını insanlar marifet ne demek diyeceklerdir. Aynen, doğru söylüyorsun. Şimdi ilim diye bir de irfan diye iki sözcük kullanıyoruz. İlim dediğimiz zaman alleme, talim, yani pratiği var, bir talim yapıyorsun, alleme, oradan biliyorsun ve ilim çıkıyor ortaya. Bu ilimde bir malum, bir bilinen var, bir alim, bir bilen var, bir de biliş, ilim var. Üç şey. Alim, malum, ilm. Aynı okunur ya, bunlar malum. Aynı çatlatalım biraz. İlm. O zaman ilimde dediğimiz zaman bir nesnesi var, bir objesi var, bir bileni var, bir yöntemi var, bir ilim. Buradan çıkan bilgi, nesnel bilgi, pozitif bilgi, rasyonel bilgi dediğimiz bugünkü gerçeklik bilgisi. Buna karşı marifetten söz ediyoruz. Marifet nedir onu hiç olmasa bir şey edelim, konuşmuş olalım. Hani ilimle başladık, ilmi anlattık, marifet farkını geldi. Bir fark yoksa zaten anlam çıkmaz ortaya. Evet. Yani marifet bilgisiyle ilim bilgisi arasında bir fark var. Söyledik, ilim malumuna tabi, yöntemine tabi, anladık. Ama marifet ehli dediğimiz zaman ne demek? O insanla ilgilidir ve insanın mazeretine bakar. Yani marifet, irfan, mazeretine bakarak bir insanı değerlendirmek demektir. Alim buna bakmaz. Alim ne fiil işliyor ona bakar. O fiile göre şeriat ehli alimdir, arif değildir. Olmaması gerekir. Çünkü bir insan fiilinde ne işliyorsa onun cezasını, karşılığını almalıdır. Ama marifet ehli neden bunu işliyor? neden işliyor? Da çocukluğunda bir problem mi yaşadı? Şu andaki duyarlılığı nedir? Ona bakar. Marifet ehli kucaklayıcı anne gibi düşünelim. Alimler ise, ilim ehli ise baba gibidir. Şimdi bu marifette iki şey var bir de. Biliyorsunuz biraz önceki gibi sembolik anlatımda kavram gibi net, belirleyici bir tanım, bir anlayış değil. Onun birkaç türlü anlamının bir arada araştırılması gerekiyor. Marifet kelimesinde ilginç bir şey var. Marife bilmek demek ama anlamak manasına, tanımak manasına. Tanımak yani. Bir insanı tanıyorsun, gene bilmiş oluyorsun ama tanıma bilgisi bu. Bir insanı biliyorsun, başka bir şey ilimle bilmiş oluyorsun. Marife onu tanımış oluyorsun. Ahbap olduğun, ondaki ruh halleri, sevgisi, muhabbeti filan bunlar. Sevginin ilmini nasıl yapacağız? Yani rasyonel ilmini nasıl yapacağız? Yani kaç kilo sevdik, kaç metreydi? Çünkü bilim ölçmek demek. Ama sevgiye geldiği zaman nesini ölçeyim? Şiddetini mi ölçeyim? Çok şiddetli seviyor. Ne demek istiyoruz? Hiçbir şey değil. Ölçü yok çünkü orada. İşte o İkilik yok yani aslında birlik evet. Olduğu için bilimde ölçemiyor sevgiyi. Ölçemiyorsun. O zaman marifete geçiyorsun. Evet. Marifete. Fakat marife hem tanıyarak bilmek demek ama bu tanımak da böyle seyrederek tanımak değil. Deneyerek tanımak. Evet bilimde de var. Deney var. Evet. Ama bu deney değil, deneyim. Tecrübe. Tecrübe ile bilmek marifet. Deneyerek bilmek alim, ilim, bilim. Şimdi tecrübe ile bilmekte buna filozof Platon phronesis der. Ustalaşmak demek. Yani bir konuya çalışıp ustalık elde ettiğiniz zaman bu ustalık durumuna marifet ehli diyoruz. Bir de bir marifetullah var. Yani o nefs-i mutmainne marifetullah'tır. Şimdi ne demek bu? İşinde usta olmak. Şimdi geldik Serhan'a. İşinde usta olan kardeşimiz acaba bizim İnci Mercan'a ne diyecek? Bir şey demedi yani. Bir kelamı olmalı. Eyvallah. Hadi bakalım. İnci ve Mercan'ın Ehl-i Beyt'teki iz düşümü olan, sizin bahsettiğiniz üzere olan Hasan ve Hüseyin üzerine Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin üzere Teslim ablanın yazdığı bir doğuş var. Onu icra edelim. Teslim abla.
dilek dilerim senden Hasan Hüseyin aşkına. Canımızı kurban verdik Hasan Hüseyin aşkına. Canımızı kurban verdik Hasan Hüseyin aşkına. Hakka verdim cümle varım, dergahına yüzüm sürdüm. Canımı terceman kıldım Hasan Hüseyin aşkına. Canımı terceman kıldım Hasan Hüseyin aşkına. Gerçekler kalbini güder, nefsini dinleyen murdar. Verdiğin zaya mı gider Hasan Hüseyin aşkına. Verdiğin zaya mı gider Hasan Hüseyin aşkına. Teslim abdal eder doyur, seç özünü baldan ayır. Çıplak giydir bir aç doyur Hasan Hüseyin aşkına. Çıplak giydir bir aç doyur Hasan Hüseyin aşkına. Vay canına. Aşk olsun. Marifet güzelmiş be. Sevdim. Hem de çok güzel. Yani, vay canına. Teslim aptal. Teslim abdal. Bizi teslim aldı yani ama. Evet. Hakikaten kelama bak. Ve bakın işte şunu yap bunu yap falan böyle çok büyük görevler yüklemiyor. Ne diyor? Bir aç doyur be. Bir çıplak giydir. Aynen. Bir çıplak giydir, bir aç doyur. Hakiki bir iş bu. İhlas üzere olmak bu demek. Hakiki ki gösterişi olmayan. Şimdi bu gösterişi olmayan meselesi marifet ehli için riyakarlığa karşı olarak ihlas üzere olmayı söyler. Mürai olmak, riyakar olmak, yaptığı işe bir damga vurmak, yaptığı işi şov olarak yapmak, yaptığı işi gösteriş için yapmak. Bu hak için değildir. Bu menfaat içindir. Bilirsiniz bunu. Erenlerden biri bu meratibi, yani seyr-i sülûk dedikleri bu meratibi, içsel yolculuğu sürdükten sonra bu süreyin bir aşamasında merak ediyor. Acaba bu kadar yıldır yaptığım ibadetler, çalışmalar, hayat tarzım, yaşam tarzım yani makbul mu acaba? Makbul mu demek, kabul edilmiş mi demek? Evet. Merak ediyor, bir niyaz ediyor. Ondan sonra namazını eda ediyor, oturuyor, murakabeye dalıyor ve birden Vizyon. perde açılıyor. Ve bir melek zuhur ediyor. Hikaye ya bu. Melek bir işaret yapıyor. Bir şey söylemiyor. Öyle diyor. Yani kabul edilmedi, makbul değil. Bu hemen ağlamaya, sızlamaya başlıyor. Diyor ki, yahu diyor ben bir hadis-i şerif okumuştum. Ömrünün her yılı için bir hayrat ederse bir insan muhakkak bağışlanır. Ben de işte yaşım şu kadar ömrümün her yılı için bir şey yaptım, bir hayrat işledim. Nasıl olur da bu hadis-i şerif şey değil mi, hakiki değil mi? Deyip endişe içinde feryat eder. Fakat perde kapanmıştır. Üzülür, ağlar, sızlar filan. Ardından epey bir zaman geçer ve tekrar merak içinde niyaz eder, murakabeye dalar. Perde açılır. Aynı melek, insan suretine girmiş bir melek. Hani Cebrail Aleyhisselam dıhiye suretine girip Resul-i Ekrem'e görülürmüş ya, onun gibi. Çünkü soyut varlıklar ancak bir suret aldıktan sonra temaşa edilir malum. Ve bu veliye de böyle zuhur ediyor fakat bu kez makbul. Dur diyor, dur. Dur. Ya daha geçen gün kabul edilmedi diye bana işaret ettin. Hayır dedi.
Ben üzüntü içine kaldım. O günden bugüne de hiçbir hayır işlemedim. Ne değişti? Yani şimdi makbul oldu. Ne değişti? Melek dile geliyor. Diyor ki, evet, hadis-i şerif haktır, doğruydu. Ömrünüzün her yılı için bir hayır işleyen bağışlanır, tamam. Ama sen bağışlanmamıştın. Çünkü her yaptığın hayratın üzerine adını yazdın. Kendi reklamın için yaptın. Hastane yapmıştın, üzerine yazdın bilmem kimin hastanesi. Çeşme yaptırdın, bilmem kimin hayratı dedin. Şunu yaptın, bunu yaptın, dergah yaptın, bilmem ne yaptın, üzerine ismini yazdın. Hak için yapmadın, nefs için yaptın. Dolayısıyla bağışlanmana neden olmadı. Zaten sen karşılığını almış oldun. Peki, ben yeni bir hayrat işlemedim. Kafayı yiyecek. Nasıl oldu yani benim şimdi neyim kabul edildi, neyim makbul oldu? Diyor ki dün diyor sabahleyin endişeli ve üzgün olarak sabah namazı için abdest almak üzere dere kenarına gitmiştim. Evet doğru haklısınız. Tam abdest alırken o sırada bir yaprak geçiyor gördün. Evet. Yaprağın üzerine bir karınca gördüm. Ha evet hatırlıyorum. O karıncaya boğulacak, düşecek, suyun içinde kaybolacak diye endişelendin. Elinle almaya kalktın. Fakat su onu biraz öteye attı. Biraz daha girdin. Elinde olmadı. Ayağınla şey etmeye. Sonra yüzmede bilmiyorsun. Az kaldı boğuluyordun. Fakat elinle sonunda kaldırıp kenara getirdin, koydun ya. Of. Evet. Yine üzerine ismini yazacaktın ama çok küçüktü, beceremedin. O yüzden makbul oldu diyor. Alayını sildi. Gene yazacaktın ama Ama diyor. diyor, çok- Şimdi bu ne? Bu ihsan işte. Samimiyet mi? Hayır bu Yok, ihsan. ihsan. Bu Lütfet. kendisi. Lütuf. Evet. Kendisi her yaptığına ismini yazacaktı. Fakat o iyi niyeti ve o hayırları işliyor, ismini Ama- yazsa bile onun karşılığı Cenab-ı Hak ona öyle bir hayır işletiyor ki gene şeriata uygun Eyvallah. ama üzerine ismini yazamadığı için makbul olur. Paçayı kurtarsın diye. İhsan buna diyoruz. Wow. Çalışmanın sonucu değil, çalışmadan olmuyor. Olmuyor. Wow. Çalışmayla alacaklı değilsin. Ama çalışmadaki niyet sana bir ihsan olarak gelir.